Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 şiş görünümlü dikişsiz 2 şiş çiçekli patik modelimin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden kullandım. Ana rengim krem, çiçeğim ve yaprağı içinde pembe ve yeşil tonlarında 3 tane patiklik ip kullandım. İplerimi şöyle bir kenara alıyorum. Patiğimde kullandığım şişlerim 3 numara böyle kısa 2 şiş ile yaptım. Hemen patiğimi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Baştan sona 2 şiş ile yapıldı hanımlar. 5 şiş patikten hiçbir farkı yok. Dikişimiz de yok gördüğünüz üzere. Dikişsiz gayet güzel 5 şiş görünümlü hoş bir patik oldu. Hemen topuk kısmı da yine bu şekilde 5 şiş patik gibi topuk kesimini de gerçekleştirdim. Çok güzel, çok şık durdu. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Patiğimize hemen başlayalım. Krem ipim ile burun kısmından başlayacağım hanımlar. 12 ilmek olarak. İpimin ucunda şöyle minik bir miktar ip bırakıyorum ve 12 ilmeğimi atacağım. Şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmeğimi attım. Burada kalan ipim bekleyebilir. Tabanımızı yaparken yine bu ipimizi kullanacağız. Bu ipimiz şimdilik kalsın. Geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde de hanımlar bakın. İlmekleri ters öreceğiz. Patiğimizde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız hanımlar. İlmeklerimin tamamını arka yüzde ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters olarak ördüm. Geri döndüm, ön yüzdeyim. Artırmalarımızı ön yüzde yapacağız. İlk 2 ilmeği ördükten sonra artırma yapacağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artıracağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen buraya artırmamı yaptım. İlk artırmamı. İkinci ilmekten sonra artırdım. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz öreceğim şimdi. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. Böylece hanımlar 14 ilmeğimiz oldu şişimizde. Sağdan ve soldan 2 tane ilmek artırdık. Arka yüzdeyim. Arka yüzde artırma işlemi yapmıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerin tamamını patiğimizin arka yüzünde ters olarak örüyoruz. Artırma işlemi sadece ön yüzde yapılıyor. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi de ön yüzdeyiz hanımlar. Artırmalara devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen 2 ilmekten sonra yine artırmamı yaptım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim yine. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Yine artırmamı yapıyorum ve kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Hanımlar böylece şişimizde 16 ilmeğimiz oldu. Her artırmada ilmek sayısı ikişer ikişer artıyor. Arka yüzdeyim yine. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını yine ters olarak öreceğiz. Artırdığımız ilmek dahil hepsini ters örüyoruz. Sadece ön yüzde artıracağız. Kenardaki ilmeğimi de yine sonuncu ilmeğimi ters ördüm. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Artırmaya devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Hemen ikinci ilmekten sonra yine artırmamı yapıyorum. Tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen buraya tekrar artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece şişimizde 18 tane ilmeğimiz oldu hanımlar. 18, 12 ilmek başlamıştık. Artırdık 14 oldu. 16 oldu. Yine artırdık 18 oldu. Yapacağımız işlem şimdi şu. Arka yüzde yine ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde tekrar artırmalarımıza devam edeceğiz. 2 ilmeği ördükten sonra bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp artırmayı yapacağız. Hanımlar ben bu modelimde şişimde toplamda 28 ilmeğim olana kadar artırmamı yaptım. Modelimi kurdum. Sayı itibariyle de tam denk geldi. Gayet de muntazam oldu. Hani dileyen 30 ilmek olana kadar da artırabilir. Daha büyük yapmak isteyenler. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım. Gelelim sonra birlikte modelimize başlayalım.
Evet hanımlar, ben şimdi 28 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım, geldim. Şimdi ön yüzdeyiz, modelimize başlayacağız. Patiğimizin ön bölümündeki bu minik çiçeklerimizi yapacağız. Bunun için şöyle yeşil ipimin ucunu da hazırlıyorum hanımlar. İlk ilmeğimi burada krem ilmeğimi örmeden alacağım, kenar ilmeğimi. Hemen yanına yeşilimi ekliyorum. Buraya şöyle bir tane yeşilimi ördüm. Sonrasında hemen bu yeşil ipimin ucunu hemen şu krem ipime bağlayacağım, patiğimiz sökülmesin diye. Bu minik çiçeğimiz 4 sıradan oluşuyor. Şu anda ön yüzde ilk sırasını yapıyoruz. Bir tane yeşil ördükten sonra yanına bir krem örüyorum. Bir yeşil, bir krem. Bir yeşil, bir krem. Pardon, 2 yeşil örmüşüm. Bir tane krem ördüm yanına. Bir yeşil, bir krem olacak şekilde ilk sıramızı örüyoruz hanımlar. Bir tane krem, bir tane yeşil. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimi öreceğim. Bir yeşil, bir krem. Bir yeşil, bir krem. Sonuncu ilmeğim yeşil denk geldi. Yeşil ipimle ördüm. Ön yüzde ilk sırayı tamamladık. Şimdi arka yüzdeyiz. İkinci sırada. Bu sıramızda da ilk kenar ilmeğim yeşil örmeden alıyorum. Bu sıramızda krem olan ilmeklerimi yeşil ipim ile, yeşil olan ilmeklerimi de krem ipim ile öreceğim. Hemen bakın, öndeki krem ilmeği yeşil ile ördüm. Arka yüzde olduğum için ters örüyorum. Yeşil olan ilmeği krem ile. Krem ilmeğim yeşil, yeşil ilmeğim de krem ile örülüyor. Şöyle. Bir yeşil, bir krem olacak şekilde ilmeklerimizi arka yüzde ters olarak öreceğiz. Ve sonuncu ilmeğim yeşil denk geldi. Yeşil ipim ile ördüm. Şimdi tekrardan ön yüzdeyiz hanımlar. Bu defa pembe ipimi de ekleyeceğim. Pembe ile öreceğim. Zaten patiğimize pembe ve yeşil ipimiz çok az gidiyor. Bu aşamada şöyle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum yine. Bu ilk ilmeğim yeşildi. İkinci ilmeğimi yine krem ipimle ördüm hanımlar. Krem ile ördüm. Sonrasında 2 ilmekten sonra pembe ipimi ekliyorum. 3 tane pembe örüyorum. 1, 2 ve 3. Hemen buraya pembe ipimin ucunu bağlayacağım. Yine sökülmesin patiğimiz diye. Şöyle 2 tane buraya düğüm atıyorum. Devamında hanımlar 1 tane krem, 3 tane pembe. 3. sırada ön yüzde 1 krem, 3 pembe olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. 1 krem, 3 pembe. 1 krem, 3 pembe. 1 krem, 3 pembe. Ve kalan son 3 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Arka yüzde öncelikle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Buralarda 3'er pembemiz vardı. Tam ortadaki pembeleri pembe ile öreceğiz. Diğer ilmekleri krem ile. Bakın ilk pembemi de yine krem ile ördüm. Yanına 1 tane pembe örüyorum. Bu defa 3 tane krem öreceğim. Tam ortadaki pembe ilmeğimi pembe ile örüyorum. 3 krem, 1 pembe. 3 krem, 1 pembe. 3 tane krem örüyorum. Yanına 1 tane pembemi ördüm. 3 kremi örüyorum. 1 pembe. Ve şişimde kalan son 3 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Son yeşil ilmeğim var. Bunu da şöyle krem ile ördüm. Arka yüzde sıramızı tamamladık. Artık hanımlar bu minik çiçeğimizi de böylece bitirmiş olduk. Bakın.
çiçeklerimiz bitti. Şimdi yapacağımız işlem şu: ilmeklerimizin hepsini sıra sonuna kadar krem ipimizle düz öreceğiz. Yeşil ipimiz burada bekleyecek hanımlar. Büyük çiçeğimizin yaprağını yaparken yeşil ipimizin yönü tuttuğu için kalacak. Fakat pembe ipimi keseceğim. Çünkü çiçeğimin yönü arkadan başlayacağı için pembe ipimin yönü tutmuyor. Bu nedenle şöyle yeşil ipimi keseceğim. Pembe ipimi, pardon. Şöyle buldum makasımı da. Şöyle pembemi kesiyorum. Şimdilik pembe beklesin. Büyük çiçeğimizi yaparken yine pembe ipimizi kullanacağız. Hemen pembemin ucunu şurada kremime bağlıyorum. Bu şekilde hanımlar artık ilmeklerimizin tamamını krem ipimizle öreceğiz. Hepsini. Bu çiçeğimizden sonraki ilk sıramız. Bakın bu şekilde hepsini krem ile ördük. Geri dönüyoruz, arka yüzdeyiz. Arka yüzde de yine ilmeklerimizin hepsini krem ipimizle ters öreceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında gelen diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum hanımlar. Bu şekilde hepsini ters örüyorum. Evet, devam ediyorum yine hanımlar. Hepsini krem ile sıra sonuna kadar ters örüyorum. 2 sıra örmüş olduk hanımlar. Çiçeğimizden sonra 2 sıra örmüş olduk böylece. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri döndüm. Şimdi bakın ön yüzdeyiz. Bu aşamada hanımlar bu minik çiçekleri de büyük çiçek arasında 4 sıra var. Biz ilk 2 sırasını ördük. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde. Şimdi yine ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde krem ipimizle örelim gelelim. Ardından da birlikte büyük çiçeğimize başlayalım. Evet hanımlar, ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ilmeklerimi ördüm. Böylece çiçeğimizden sonra toplamda 4 sıra örmüş olduk. Şimdi çiçek kurulumuna başlayacağız hanımlar. İlk 3 ilmeğimi krem ile öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2 ve 3. 3 ilmek ördüm. Patiğimizin üst bölümüne toplamda 3 tane çiçek yapıyoruz. Şimdi ilk çiçeğimizi yapacağım. Çiçeğimiz toplam 14 sıradan oluşuyor. 7 sırası yaprak, 7 sırası da çiçek. Ön yüzde 1. sıradayız. Alttan yeşil ipimi şöyle getiriyorum. 2 yeşil. İlk çiçeğimizin yaprağı için 2 yeşil ördüm. Yanına 3 krem. 2 tane daha yeşil örüyorum. Hanımlar, ilk çiçeğimizi böylece yaptık. İlk çiçeğimizi yaptık. Çiçek aralarında 1 ilmeğimiz var. 1 ilmek krem ile ördüm. İkinci çiçeğimin yaprağını yapacağım. 2 yeşil, 3 krem, 2 yeşil. İkinci çiçeğimi de yaptım. Yine çiçek arası için 1 tane kremimiz var. Kremimi ördüm. Üçüncü çiçeğimi yapacağım. 2 yeşil, 3 krem, 2 ilmek yeşil. Kalan 2 ilmeğimi krem ipim ile ördüm. Çiçeğimizin ilk sırasını hanımlar ön yüzde yaptık. Geri dönüyoruz. Arka yüzde 2. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki 2. ilmeğimi ters ördüm. Bu ilk yeşilimi de yine krem ile örüyorum. Kenara 3 tane krem örmüş olduk. Sonra yeşil ipimi alıyorum. Yaprağıma devam edeceğim. İlk yaprağım için 2 yeşil. Bakın arka yüzde olduğum için ilmeklerimi ters örüyorum. 1 krem, 2 tane daha yeşil ördüm. İlk yaprağımızı yaptık hanımlar. Şimdi 2 yaprak arasında 3 kremimiz var. 3 tane kremimi ters olarak örüyorum. İkinci yaprağımı yapacağım. Yeniden 2 yeşil, 1 krem, 2 yeşil. İkinci yaprağımı da yaptım. Bu defa çiçek arasında 3 kremimiz var. Yine 3 ilmek kremimi örüyorum. Üçüncü yaprağımı yapacağım şimdi de. 2 yeşil, 1 krem, 2 tane daha yeşilimi ördüm. Üçüncü yaprağımı da tamamladım. Krem ipimi alıyorum elime ve şişimde kalan son 4 ilmeğimi krem ipim ile ters örüyorum. Yaprağımızın 2. sırasını arka yüzde tamamladık. Geri dönüyoruz. Ön yüzde ve yaprağımızın 3. sırasındayız. Bu sıramızda ilk 6 ilmeğimi krem ile öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ardından tam ortaya buraya 1 tane yeşil örüyorum.
2 yeşil, 1 krem, 2 yeşilimiz vardı. Tam ortadaki kremi yeşil ile ördüm. Bu defa hanımlar arada 7 ilmeğimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kremi ördükten sonra tam ortaya bir tane yeşil örüyorum. Yeşili arkada biraz esnek bıraktım hanımlar, patiğimiz gergin durmasın diye. Tekrardan 7 tane kremimi örüyorum. 5, 6 ve 7. kremim. 3. yaprağım için yine ortaya bir tane yeşilimi ördüm. Kalan 5 ilmeğimi krem ipimle örüyorum. Yaprağımızda 3. sıramızı tamamladık. Geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzde ve yaprağımızda 4. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2. ilmeğimi ters örüyorum. 3 ve 4. 4 ilmek ördüm. Burada bir tane yeşilimiz vardı. Sağındaki ve solundaki kremleri de yeşil ile öreceğiz. 3 yeşil olacak. Bakın yeşil ipimi şöyle çaprazlamasına kremin altından alarak şöyle aldım. Kenarlarda bu şekilde alıyoruz ipimizi. Çiçeklerimizin yanında delik görüntü oluşmasın diye. 3 tane yeşil örüyorum. Bu defa yaprak aralarında hanımlar 1, 2, 3, 4, 5 tane kremimiz var. 5 kremimi ördüm. Tekrardan 3 tane yeşil örüyorum. Bakın arkadaki yeşil ipimi biraz esnek tuttum. Buna dikkat edelim, modelimiz düzgün düşmez yoksa. 3 yeşilimi ördüm. Hemen ardından 5 tane krem örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yeniden 3 tane krem örüyorum. Hemen yanına 5 tane krem. 3 yeşilden sonra 5 kremimi ördüm. 4. sıramızı tamamladık. Şimdi modelimizde 5. sıramızı yapacağız hanımlar. Bu sıramızda da kenar ilmeğimi aldım. 2. ilmeğim 3 ve 4. 4. ilmeğimi ördüm. Ardından şöyle çaprazlamasına bakın kremin altından geçirerek yeşil ipimi alıyorum. Bu sırada da 5 tane yeşil öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 yeşilimi ördüm. Çiçek aralarında 3 kremimiz var. 1, 2, 3. Tekrardan 5 tane yeşilimi alıyorum. Modelimizin 5. sırası böyle yapılıyor. 5 tane yeşilimi ördüm. Hemen yanına 3 tane krem öreceğim. Tekrardan 3. çiçeğim için, yaprağım için 5 ilmek yeşilimi örüyorum. Ve şişimde kalan son 3 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Şimdi hanımlar geri dönüyoruz ve modelimizde 6. sıramızı yapacağız. Bu sıramızda kenar ilmeğimi örmeden aldım. 6. sırada yanına 1 ilmek krem ördüm. Ardından şöyle krem ipimi, yeşil ipimi kremin altından geçirerek şöyle çaprazlamasına alıyorum. İlk yaprağımızı yapacağım. 2 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 1 krem ve yanına 2 tane daha yeşilimi ördüm. İlk yaprağımızı yaptık. Bu defa yaprak aralarında 1 kremimiz var. 1 kremimi örüyorum. Sonrasında yeşil ipim de altta takılmış. 2. yaprağımı yapacağım. Yine 2 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 1 krem ve hemen yanına 2 tane yeşilimi ördüm. Arada 1 tane kremimiz var. 3. yaprağımı yapıyorum. 2 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 1 krem ve 2 tane daha yeşilimi ördüm. Şimdi kalan son 3 ilmeğimi de krem ipimle örüyorum. Geri dönüyoruz hanımlar. Ön yüzdeyiz ve yaprağımızın 7. ve sonuncu sırasındayız. Bu sıramızda kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2. ve 3. ilmeğimi krem ipim ile ördüm. Tekrar şöyle çaprazlamasına yeşil ipimi alıyorum. İlk yaprağımı yapacağım. 1 yeşil, 2 krem, 1 yeşil, 2 ilmek krem ve 1 tane daha yeşilimi ördüm. İlk yaprağımızı yaptık hanımlar. Yaprak arasında 1 kremimiz var. Şimdi 2. yaprağımı yapacağım. 1 yeşil, 2 krem, 1 yeşil, 2 krem, 1 yeşilimi ördüm. Arada yine 1 tane kremim var. 3. yaprağımı yapıyorum. 1 yeşil, 2 krem, 1 yeşil, 2 krem
ve bir ilmek yeşilimi ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Yaprağımızın 7. ve sonuncu sırasını yaptık hanımlar. Şimdi modelimizde arka yüzde çiçeğimize başlayacağız. Geri dönüyoruz. 8. sıradayız. Bu sıramızda kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi kremimi ördüm. Bu yeşilimi de yine krem ile örüyorum. Kenardan 3 ilmek ördüm böylece. Şimdi bu ipimi hanımlar keseceğim. Yeşil ipimi, artık yeşil ile işimiz kalmadı. Yeşil ipimi şöyle kesiyorum. Ucunu da şöyle çekeceğim. Yeşil ipimin ucunu kremime bağlıyorum. Ve hemen pembe ipimi getireceğim hanımlar. 3 tane kremden sonra pembemi alıyorum. 2 tane pembe örüyorum buraya. 2 ilmek pembe. Ve tekrar hanımlar pembe ipimin ucunu da hemen aynı krem ipime bağlayacağım. Her eklediğimiz ipte ya da her kestiğimiz ipte iplerin ucuna böyle düğüm atmayı unutmayalım. Patiğimiz sökülmesin. 2 krem ördüm. Hemen yanına 2 tane pembe ördüm. Yanına 1 krem, 2 tane daha pembe örüyorum. İlk çiçeğimizi böylece yaptık hanımlar. Bu şekilde. Şimdi arada 3 tane ilmeğimiz var. 3 krem örüyorum. 1, 2, 3. Şimdi ikinci çiçeğimi yapacağım yine. 2 pembe, 1 krem, 2 pembe. Arada yine 3 tane kremim var. Üçüncü çiçeğimi yapıyorum şimdi de. 2 pembe, 1 krem, 2 tane daha pembemi örüyorum. Kalan 3 ilmeğimi de, kalan 4 ilmeğimiz var. Burada yarım ilmek almışız hanımlar. Hemen şu pembemi örerken düzeltmek istiyorum. Şöyle. İlmek böyle yarım olunca örgü bozuk duruyor. Desen düşmüyor tam. İkinci pembemi yeniden ördüm ve kalan 4 ilmeğimi krem ipim ile ters olarak örüyorum. 8. sıramızı arka yüzde tamamladık. Geri döndük hanımlar. Ön yüzde ve 9. sıramızdayız. Bu sıramızda kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Üçüncü ilmeğimi de ördüm. 3 kremden sonra şöyle çaprazlamasına pembemi alıyorum. 2 pembe, 1 krem, 1 pembe, 1 krem ve yanına 2 tane daha pembe örüyorum. İlk çiçeğimizi yaptık. Arada birer tane kremimiz var. 1 kremimi ördüm. İkinci çiçeğimi de yapacağım. 2 pembe, 1 krem, 1 pembe, 1 krem ve yanına 2 tane daha pembemi ördüm. Arada bir tane kremim var. Üçüncü çiçeğimi yapıyorum. 2 pembe, 1 krem, 1 pembe, 1 krem, 2 tane daha pembemi örüyorum. Ve şişimde kalan 2 ilmeğimi krem ipimle düz olarak örüyorum. Modelimizde 9. sıramızı bitirdik. Geri dönüyoruz. Şimdi 10. sıradayız arka yüzde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi krem ipimle ters örüyorum. Tekrardan şöyle çaprazlamasına pembe ipimi aldım. Bu sıramızda hanımlar 1 pembe, 1 krem, 1 pembe, 1 krem, 1 pembe, 1 krem, 1 pembe. Bu şekilde devam ediyoruz. Şu an ilk çiçeği bitirdik. Arada bir krem var. İkinci çiçekteyiz. Yine 1 pembe, 1 krem olacak şekilde son pembe ilmeğimize kadar örüyoruz 10. sıramızda. 1 krem, 1 pembe, doğru gidiyoruz. 1 krem, 3. çiçeğe başladık şimdi. Tekrar 1 pembe, 1 krem, 1 pembe, 1 krem, 1 pembe, 1 krem, 1 pembe ördüm ve son pembe ilmeğimi de pembe ile ördükten sonra kalan 3 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Ön yüzde 11. sıradayız şimdi. Bu sıramızda kenar ilmeğimle birlikte toplam 4 ilmek krem öreceğim. 3 ve bir pembemi de örüyorum 4. 4 kremimi ördüm. Buraya hanımlar pembe ipimi alıyorum. 2 pembe, 1 krem, 2 pembe. İlk çiçeğimizi yaptık. Arada 3 kremim var. 1, 2, 3. Tekrardan ikinci çiçeğimi yapacağım. 2 pembe, 1 krem, 2 pembe. Arada yine 3 kremim var.
Üçüncü çiçeğimi yapacağım. 2 pembe, 1 krem, 2 pembe. Şimdi kalan 3 ilmeğimi de krem ipimle örüyorum. Geri dönüyoruz. Arka yüzde 12. sıradayız hanımlar şimdi. Bu sıramızda da yine yapacağımız işlem şöyle: kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi krem ipim ile ters olarak örüyorum. Yine şöyle çaprazlamasına 2 kremden sonra pembe ipimi elime aldım. Yapacağımız işlem şu: 2 pembe, 1 krem, 1 pembe, 1 krem, 2 tane daha pembe örüyorum. İlk çiçeğimizi yaptık. Arada bir tane kremimiz var. Örüyorum. İkinci çiçeğimi yapacağım. 2 pembe, 1 krem, 1 pembe, 1 krem, 2 pembemi örüyorum. Arada bir tane kremim var. Üçüncü çiçeğimi yapacağım. 2 pembe, 1 krem, 1 pembe, 1 krem, 2 ilmek daha pembemi örüyorum. Ve şişimde kalan 3 ilmeğim krem ipimiz ile örülüyor. 12. sırayı tamamladık. Geri döndük. Ön yüzdeyiz hanımlar. 13. sıramızı yapacağız şimdi. Çiçeğimiz de şeklimiz de ortaya çıktı. Yavaş yavaş. 13. sıramızda da yapacağımız işlem şöyle: kenardan 5 ilmeğimi krem ile öreceğim. Kenar ilmeğimle birlikte 5 ilmek. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane krem ördükten sonra çiçeğim için 3 ilmek pembe örüyorum ortaya. Çiçek aralarında 5'er tane kremimiz var. 5 krem öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Çiçeğim için yine 3 tane pembe örüyorum. Arada yine 5 kremim var. 1, 2, 3, 4, 5. Çiçeğim için yine 3 tane pembemi örüyorum. Kalan 4 ilmeğimi de düz ördüm krem ipim ile. 13. sıramızı ön yüzde tamamladık. Geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzde ve 14. sonuncu sıramızdayız. Bu sıramızda kenardaki 4 kremimi yine krem ile örüyorum. 3 ve 4 pembe ilmeklerime kadar ördüm. Çaprazlamasına yine pembemi elime aldım bu kenarda şöyle. 1 pembe, 1 krem, 1 pembemi ördüm. Yine çiçek aralarında 5 tane kremimiz var. 5 krem öreceğim şimdi. 1, 2, 3, 4, 5. Yine çiçeğimi yapacağım hanımlar. 1 pembe. Bakın ip geçişlerine dikkat edelim. Esnek bırakalım. 1 krem, 1 pembemi ördüm. 5 tane krem örüyorum. Hemen yanına 1 pembe, 1 krem, 1 pembemi ördüm. Kalan 5 ilmeğimi krem ile örüyorum. 14. sıramızı arka yüzde tamamladık. Şimdi hanımlar çiçeğimiz bitti. 14 sıradan oluşan çiçeğimizi bitirdik. Yani bu bölüm bitti. Gördüğünüz gibi. Şimdi yapacağımız işlem şu hanımlar: ilmeklerimizi yine 4 sıra boyunca krem ipimizle ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde öreceğiz. Pembe ipimizde hanımlar keseceğiz artık bu aşamada. Bakın bu pembemi ördükten sonra hemen bu pembe ipimin ucunu şöyle keseceğim. Şurada krem ipime bağlayacağım. 4 sıra ilmeklerimizi ördükten sonra bilek ayrımını yapacağız. Bu şekilde bakın hepsini düz öreceğiz sıra sonuna kadar. Şimdi hanımlar ilmeklerimizin hepsini sıra sonuna kadar düz örelim. Arka yüzde ters örelim. Bu şekilde 2 sıra oluyor. Tekrardan ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 4 sıra tamamlayıp gelelim. Sonra bilek ayrımını yapalım. Evet hanımlar, ilmeklerimi ön yüzde düz, arka yüzde ters 4 sıra ördüm geldim. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. Şişimizde 28 ilmeğimiz vardı. 14 2'ye ayıracağız hanımlar. 14 ilmeğimiz sağ kenarda, 14 ilmeğimiz de sol kenarda olacak. Bu bilek bölümlerine de şuralara da 7'şer ilmek haroşa öreceğiz. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında da ters örgü örerek haroşalarınızı yapabilirsiniz. Öncelikle ilk 14 ilmeğimi öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
Şu da 14. ilmeğim. Hanımlar şu 14. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeği yer değiştirerek örüyoruz. Bakın şu şekilde. 14. ilmeğimi bu şekilde ördüm. Diğer şişimizi de sayalım. 4, 8, 12, 14. Şimdi 14 ilmek üzerinden bu sağ kenarı yapacağız. Bilek bölümünde de ilmekleri yer değiştirdik. Sebebi şu, bilek ayrımı sıkı ve sağlam dursun diye. Şimdi önce sağ kenarı yapacağız hanımlar, sonra da sol kenarımızı. Bu sol taraftaki 14 ilmeğimiz şişimizde bekleyecek. Yedek işiniz yoksa tığ yardımı ile ilmeklerin içinden ip geçirerek ilmeklerin kaçmasını önleyebilirsiniz. Benim yedek işim olduğu için yedek işimle örmeye devam edeceğim. Geri döndüm. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte bilek bölümüne 7 ilmek haroşa öreceğim. Haroşayı düz örüyorum. Bakın 3 ilmek oldu. 4, 5, 6, 7. Kalan 7 ilmeğimi de arka yüzdeyim ters olarak örüyorum. Bu kenardaki ilmekleri ön yüzde düz, arka yüzde ters örüyoruz. Haroşalarımızı her iki tarafta da ben düz örgü örerek elde ediyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm, geri dönüyorum. Bakın burada bir diş haroşamız oluştu bile. Devam edeceğiz. Yine ön yüzdeyim. Kenardaki 7 ilmeğimi düz örüyorum. Bakın son 7 ilmeğim haroşa. Bunları da haroşa olduğu için yine düz öreceğim. Geri dönüyorum. Şimdi de arka yüzdeyim. Yine ilk 7 ilmeğim haroşa. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Haroşalarımı düz örüyorum. Kenardaki 7 ilmeğimi de arka yüzdeyim ters olarak örüyorum. Tekrar geri döneceğiz hanımlar. Bu şekilde patiğimizin bu kenarını yapacağız. Şöyle baktığımız anda burada 2 diş haroşamız oldu bile. Ben patiğimin şu kenarlarına 14'er ilmek haroşa, 14'er sıra 14 diş haroşa ördüm. Benim ölçülerime göre tam geldi. Bakın şöyle ölçü alacaksınız hanımlar. Siz de ölçü alarak yapın. Ölçmeden yapmayın. Patiğiniz ya küçük olur ya büyük olur. Bakın ben mesuliyet kabul etmem. Ölçü almayı da gösteriyorum. Patiğin burnundan itibaren şöyle tutacaksınız. Ayak parmaklarınızın ucundan itibaren. Bu yan kısmını hanımlar şöyle biraz daha esneterek ölçü alın. Arkası tek renk olduğu için açılma özelliğine de sahip olacaktır. Topuğunuzun şu kenarına gelene kadar arka bölümü örmeniz gerekiyor. Hani bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Dediğim gibi ben buraya 14 sıra haroşa yaptım. Tam oldu. Sizler de ölçülerinize göre haroşa sırasını belirleyebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bu sağ kenarımızı bitirelim. Gelelim sonra birlikte sol kenara başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin sağ kenarını yaptım geldim. Toplamda 14 diş haroşam var şu anda. Bu aşamada bu krem ipimi haroşalı tarafta değil de bu sağ tarafta bıraktım. Ve buradaki ilmeklerim kaçmasın diye ilmeklerimin içinden tığ yardımı ile ip geçireceğim. Hani yedek şişiniz varsa hanımlar şişler burada bekleyebilir. Sorun değil ama ben tabanımızı örerken şişler elime takılmasın diye rahat örebileyim diye ilmeklerin içinden böyle bir ip geçireceğim. Sonrasında bu ilmeklerimizi hanımlar topuk bölümüne gelince şişimize takacağız. Tekrardan kullanacağız. Bakın şu ipimi şuraya şöyle bağladım. Ve buradaki krem ipimi de hemen şurada bakasım vardı. Kenarında küçük bir miktar şöyle bırakıp bu krem ipimi kesiyorum. Şimdi patiğimizin sol kenarını yapacağız. Şu bilek ayrımı yaptığımız yerden şuradan itibaren başlayarak ipimizi ekliyoruz hanımlar hemen şöyle. Bu bilek bölümündeki ilk 7 ilmeğim haroşa. Haroşa ilmeklerimi yine düz öreceğim. İkinci ilmeğimi de hemen ördükten sonra bu krem ipimin ucunu şöyle kendine bağlayacağım. Bu 2 ilmek oldu. Şu 3. ilmeğim. Şu 4. ilmeğim. 5, 6, 7. Kenardaki 7 ilmeğim haroşaydı, düz ördüm. Bu sol kenarda kalan 7 ilmek de yine ön yüzde olduğum için düz örülüyor. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Bu kenardaki 7 ilmeğimi arka yüzde olduğum için ters öreceğim. Bilek bölümündeki 7 ilmeğimiz de haroşa olduğu için düz olarak örülecek. Bakın son 7 haroşa ilmeğimi de düz ördüm. Şöyle baktığımız anda hanımlar burada da yine bir diş haroşamız oldu. Ben bu sağ kenara 14 diş yani 14 sıra haroşa yapmıştım. Bu sol kenara da aynı sayılarda haroşalarımı yapacağım. Sizler de bu tarafa kaç tane yaptıysanız bu sol kenara da aynı sayıda yapmanız gerekiyor. Şimdi patiğimizin sol kenarını da sağ kenarıyla aynı şekilde eşit sayılarda örelim gelelim. Sonra patiğimizin tabanına birlikte geçelim.
Evet hanımlar, patiğimin sol kenarını da tamamladım. Geldim, burada 14 diş haroşam var. 14 diş haroşam olduktan sonra hanımlar ön yüzdeydim. İlmeklerimi sıra sonuna kadar ördüm. İpim bu sol tarafta kalsın diye. Şimdi yine diğer tarafta olduğu gibi bu ilmeklerimin içinden de tığ yardımı ile ip geçireceğim. Dediğim gibi bu ilmekler topuk bölümünde bize lazım olacak. Hepsini kullanacağız. Şöyle bir tane bir ipim vardı. Şunu hemen geçireyim. Maksat hanımlar burada ilmekler kaçmasın. Şöyle. Bu ip de biraz uzun muymuş? Kocaman oldu. Neyse. Şimdi artık bu ipimi de şöyle keseceğim. Kenarda şöyle minik miktar bırakıp şöyle kesiyorum. Ve patiğimizin tabanına başlayacağız burundan itibaren. Burun kısmında hanımlar başlangıçta böyle ipimiz kalmıştı. Bu ipi yine tabanda kullanacağız demiştim. Bu ipimin ucuna yine krem ipimi şöyle bağlıyorum. Patiğimize 12 ilmek olarak başlamıştık hanımlar. Şöyle ön yüzde 12 ilmek başladığımız yerden 12 ilmek çıkaracağız. Hemen şu kenarlar biraz sık olduğu için buralardan bakın. Şu kenar ipimin geldiği yer şurası. Bu kenarın olduğu yere şöyle girerek ilmek çıkartıyorum tığım ile. Şişime takıyorum. Şu birinci ilmeğim. Bakın sırayla buralara giriyoruz. Buralar sıkı, biraz tığdan yardım aldım bu yüzden. Şu ikinci ilmeğim. Bakın başlangıç yerlerine giriyoruz. İlmeğin iki kanadına birden 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve son şu araya da girerek bir ilmek çıkartıyorum 12. 12 ilmek başladığımız yerden 12 ilmek çıkarttık ön yüzde. Şimdi geri dönüyoruz. Burada da yine ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ilmekleri öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 12 ilmeğimizi ters örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Bu aşamada hanımlar patiğimizin artık bu tabanı hem üst tarafa eklenecek hem de ilmek sayıları artacak böyle burun kısmında. Yapacağımız işlem şöyle. Sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkaracağız. Bakın ilk kenar ilmek yerim şurası. Bakın yeri belli, V şeklinde. Şurada. İlmeğin iki kanadına birden girerek şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum. Şişimdeki 12 ilmeğimi öreceğim. Bir ilmek de buradan çıkarttım. Şişte 13 ilmek oldu hanımlar. Bu ilmek çıkartma işlemini ön yüzde yapıyoruz. İlk ilmeğimizi bu sağ kenardan, ikinci ilmeğimizi de bu sol kenardan çıkaracağız. Sağ kenardan çıkarttık. Şimdi ilmeklerimizin hepsini örünce sol kenardan da ilmek alacağız. Bakın hepsini ördüm ilmeklerimin. Şimdi de sol kenardayım hanımlar. Bakın kenar ilmek yerleri burada kendini gösteriyor. Bakın sıradaki ilk kenar ilmek yerim bura. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Şişimde şu anda 14 ilmeğim oldu. Geri dönüyoruz. Arka yüzde ilmek çıkartma işlemi yok. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlmek çıkartma işlemini ön yüzde yapıyoruz. İlk ilmeği ön yüzde sağ kenardan, ikinciyi de sol kenardan alıyoruz. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm yine. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Sıradaki kenar ilmeklerim hanımlar bakın şurası. Hemen aynı yere tekrar girmiyoruz ya da kenar ilmek yere atlayıp bir diğerine geçmiyoruz. Bakın sırasıyla. Buraya girdim. Bir adet ilmek yine çıkartıyorum. Şişimde 14 ilmeğim vardı. Bir ilmek de sağ kenardan çıkarttım. 15 oldu. Şimdi şişimdeki diğer ilmekleri sıra sonuna kadar düz öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Yine burada da sıradaki kenar ilmeklerim şurası. İlmeğin iki kanadına birden girerek buradan da bir ilmek çıkarttım. Şişimde 16 ilmeğim oldu. Tekrar geri dönüyoruz. Arka yüzde yine ilmek çıkartma işlemi yok. İlmeklerimizin hepsini ters örüyoruz. Patiğimizin burnunu bu şekilde yapıyoruz hanımlar. 12 ilmeğimiz vardı ilk başta. 16 ilmek oldu şimdi. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. İlmek çıkartma işlemine devam ediyoruz. Sıradaki kenar ilmeklerim bakın hemen şurası. Buraya girdim. İlmeğimi çıkartıyorum. Şişimdeki 16 ilmeğimi öreceğim. Bir ilmek de buradan çıkarttık. 17 oldu. Sıra sonuna geleceğiz. Diğer taraftan da bir ilmek çıkaracağız. Böylece 18 ilmeğimiz olacak.
Ve hemen şu kenardan da bakın sıradaki kenar ilmek yerine de girerek bir adet ilmek çıkarttım. Böylece hanımlar şişimizde 18 ilmeğimiz oldu. Şimdi yapacağımız işlem şu: geri döneceğiz. Arka yüzde ilmeklerin hepsini ters öreceğiz. Ön yüzde tekrar sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkartmaya devam edeceğiz. Ta ki biz bu ilmek çıkartma işlemini şu patik burnunda şişimizde 28 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Üst bölümünü yaparken de 28 ilmek olana kadar artırmıştık. Taban sayısı da aynı olacak. Şimdi hep birlikte şişimizde 28 ilmeğimiz olana kadar patiğimizin burun kısmını tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, tamı tamına 28 ilmeğim olana kadar patiğimin burun kısmını ördüm geldim. Bakın 5 şiş patik burnundan hiçbir farkı yok hanımlar. Birebir 5 şiş patik burnu ile aynı. Artık 28 ilmek üzerinden devam edeceğiz tabanımızı örmeye. İlk ilmeğimi bu sağ kenardan, bu ikinci yani 28. ilmeğimi de sol kenardan almıştım. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz hanımlar. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Hanımlar, son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Şişimde son 2 ilmek kalana kadar, yani ilk 26 ilmeğimi bu şekilde örüyorum. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi bakın şöyle tersten keserek örüyorum. 27 ilmeğimiz kaldı şimdi. Tekrar geri dönüyoruz. Ön yüzde kenar ilmek yerlerinden ilmek çıkartmaya devam ediyoruz. Bakın bu defa yeşil kenar ilmek yerine denk geldim. Yeşil yere girerek şöyle bir adet ilmek çıkarttım. Tekrar 28 ilmeğimiz oldu. Şimdi yine diğer ilmeklerimi ön yüzdeyim düz olarak örüyorum. Şimdi de son 2 ilmeğim kalana kadar düz öreceğim hanımlar. Bu aşamada yapacağımız işlem bu şekilde. Ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz. Son 2 ilmeğimiz kalana kadar öreceğiz hanımlar. Arka yüzdeysek son 2 ilmeği tersten keseceğiz. Şimdiki gibi, şu anki gibi ön yüzdeysek de son 2 ilmeğimizi düzden kesim yapacağız. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Ön yüzde olduğum için bu 2 ilmeğimi düzden kesiyorum. Ve sıradaki kenar ilmek yerimiz bakın hemen şurada. İlmeğin 2 kanadına girip buradan da şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum. Tekrar 28 ilmeğimiz oldu. Yeniden geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz hanımlar. Aynı işleme devam ediyoruz. Bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi ters öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini tersten keserek örüyorum. Kesim yaptıktan sonra bakın ön yüzdeyiz yine. Hemen sağ kenarımız hanımlar. Sıradaki kenar ilmek yerim. Bakın burada yeşilden sonra krem var. İlmeğin 2 kanadına birden girerek bir adet ilmek çıkarttım. Yeniden 28 ilmeğim oldu. Şimdi yine ön yüzdeyim. İlmeklerimi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Düz olarak örüyorum. Yapacağımız işlem bu. Son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi örüyoruz. Arka yüzdeysek eğer son 2 ilmeği tersten kesiyoruz. Ön yüzdeysek de son 2 ilmeği düzden kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyoruz. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte keserek örüyorum ve sıradaki kenar ilmek yerim bakın burada da yeşil. Bu yeşil olan yere girdim. İlmeğin 2 kanadına birden ilmeğimi çıkarttım. Yapacağımız işlem bu hanımlar. 28 ilmek üzerinden patiğimizin tabanı bu şekilde örülecek. Biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine kadar devam edeceğiz. Bakın buraya ve buraya kadar devam edeceğiz. Bu şekilde. Yani patiğimizin tabanı hanımlar bakın bu şekilde olacak. Şimdi hep birlikte son kenar ilmek yerlerine kadar patiğimizin tabanını sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Sonra birlikte topuğumuza başlayalım. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine kadar patiğimin tabanını bu şekilde ördüm ve geldim. İlk ilmeğimizi bu sağdan, ikinciyi de soldan çıkartmıştık. Şimdi topuğumuzu yapacağız hanımlar. Öncelikle bu kırmızı ipe takılı olan ilmeklerimi şöyle açacağım. Şişime takacağım. Sonrasında ipimi çekeceğim hanımlar. Şimdi ipi çekip öyle de ilmekleri takabilirdim. Fakat hani ilmekler kaçmasın, İşimizi garantiye alalım diye bu şekilde ilmeklerimi takıyorum. Böyle 14 ilmeğimin hepsini şişime takacağım. Sonra da bu ipimi artık çekiyorum. Bu ipimizin ucunda hemen şurada kestiğimiz
ucumuz vardı. İpime bağlıyorum. Şimdi buradaki 14 ilmeğimi de öreceğim hanımlar. Bakın ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak öreceğim. Şöyle ipimizin ucunda gizleyerek götüreyim. Bu şekilde ilmeklerimi örüyorum. Bakın son 7 ilmeğim haroşa. Haroşalar yine haroşa olarak örülecek. 7'şer haroşamız. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bu şekilde. Yarım ilmek almıyor. Düzeltiyorum. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Bu aşamada yine kenardaki 7 haroşamı öreceğim. Düz olarak. Şöyle 7 haroşamı örüyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi sırasıyla ters örüyorum hanımlar. Gördüğünüz gibi hepsini ters örüyorum. Hanımlar bu aşamada sıra sonuna kadar öreceğiz. Diğer şu sarı ipimize takılı olan 14 ilmeğimizi de şişimize alacağız. Onu da öreceğiz. Böylece patiğimizin tabanında 28 ilmek vardı. Sağ ve sol yanlarda da 14'er ilmek vardı. Hepsi tek şişe toplanınca toplamda 56 ilmeğimiz olacak. Bu şekilde sıra sonuna kadar hepsini ters örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Ters ördüm. Şimdi buradaki 14 ilmeğimi de şöyle şişime alacağım. Şöyle ilmekleri sırasıyla takayım. Bunları da öreceğim. Kaçmasın diye dikkatlice sırayla şişime ilmeklerimi aktardım. İpimi artık şöyle çekiyorum. Yine şu ipimizin ucunda hanımlar şöyle arka yüzde kalsın düğümümüz. Şuraya bağlayacağım. Sağlam olsun patiğimiz. Şöyle. Buradaki ilmeklerimi de arka yüzdeyim. Yine ters olarak öreceğim. Sadece kenarda 7 ilmek haroşamız var. Kenardaki 7 haroşamı düz olarak öreceğim. Son 7 ilmeğimi. Bakın haroşalarımı düz örüyorum. Böylece bütün ilmekler tek şişte toplandı hanımlar. Şimdi topuğumuzu kesmeye başlayacağız. Şöyle ön yüzden baktığımız anda hanımlar topuk kesiminde bize kolaylık sağlasın diye bu sol tarafa 24 ilmek ayıracağım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Hemen şu arası belli olsun diye ayırdığımız yer belli olsun diye şöyle ipimi takayım buraya. Şöyle 24 ilmeği ayırdık. Diğer ilmekler bekliyor. Şimdi topuğumuzu keseceğiz hanımlar. Bu aşamada topuk kesiminde kenardaki 7 ilmek haroşamız yine haroşa olarak örülmeye devam edecek. Model bütünlüğü sağlansın diye. 7 haroşamı ördüm. Ardından ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. Şu 8. ilmeğim. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şu ipimi de gizleyerek götüreyim. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. İlk topuk kesimimi yaptım. Zaten buraya da 24 ilmek ayırmıştık. Sol tarafa burada da 24. ilmeği örerken kesimimizi yaptık. Topuğumuz için orta kısma baktığımız anda 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmeğimiz de her seferinde birer birer kesilerek eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için ilmeklerimi ters örüyorum. Yine kenardaki son 7 haroşamı düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Bunları düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24.'yü örerken kesimimizi yapacağız. 7 haroşamı örüyorum. Ardından diğer ilmeklerimi ön yüzdeyim. Düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. Şu 8. ilmeğim. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 ilmek ördüm. 24. de öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Yine 23 ördük. 24. de kesim yaptık. Bir önceki sırada bu topuğumuz için arada 7 ilmeğimiz vardı. Kesimden sonra bakıyoruz.
6 ilmeğimiz kaldı. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptık, geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz ters. Ön yüzde yine ilk 23 ilmeği öreceğiz. 24.'yi örerken kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine aradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz hanımlar ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi hep birlikte bu aradaki 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, bu işaretleyerek kadar patiğimin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi kestim geldim. İpimi de çektim artık burada. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katlıyorum. Kesimim şöyle hanımlar, ilk kesimim. Benden taraftaki şişten bir ilmek tığ ile kesim yapıyorum bu arada. İkinci şişten de bir ilmek aldım, ikisini topluyorum. Diğer kesimlerim de şöyle olacak. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim ve tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği İlk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Kesme işlemi böyle yapılıyor hanımlar. Bu aşamada şunu da belirteyim. Her iki patiğimizin topuk kesimi de aynı tarafta oluyor. Aynı yönde oluyor. Sağ patiğinki sağ tarafta, sol patiğinki sol tarafta değil. Aynı yönde. Zaten gizli kesim olduğu için kesim yönü belli bile olmuyor hanımlar. Kesimi bu şekilde yapıyoruz. Kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimizin hepsini aynı şekilde kestim. Son 2 ilmeğimi de bu şekilde topladım. Tığımda bir ilmeğim kaldı. En son buraya 2 tane sıkı bir zincir çekiyorum ve artık ipimi de kesiyorum. Hemen ipimizi patiğimizin arka ilmek aralarından geçirerek gizleyeceğiz. Bu patiğimizin iç bölümünde çiçek yaptığımız ilmeklerimizi falan da hanımlar uçlarını bu şekilde gizleyelim. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Gizleme işini unutmayalım. Ben video arasında ilmeklerimin hepsini gizlemiştim zaten. Patiğimiz bu şekilde. Bakın topuğumuz da yine aynen 5 şiş patik topuğu gibi. Her şekilde görüntü itibariyle 5 şiş patikten bir farkı yok. Hemen hanımlar bir de manken ayağıma giydireceğim patiğimi. Bir de ayağımızda görelim nasıl olmuş. Öyle görelim. Öyle bakalım patiğimize. Çok güzel, kolay, şık bir patik oldu. 5 şiş patik seven ve yapamayan hanımlar için de iyi bir fikir oldu diye düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. Benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız hanımlar. Bakın modelimiz şöyle. Mankenime de giydirdim. Gördüğünüz gibi çok şık, çok güzel. Yani kim der 2 şiş patik diye, görüntü itibariyle 5 şişten hiçbir farkı yok. Tabanımızı da yine göstermek istiyorum. Patiğimizin topuk kısmı yine bakın aynı şekilde çok muntazam, güzel oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.